O dönemde Ruslar bu konağı hastane olarak kullanıyor. Dedeme diyor ki ya bu konağa sen niye geldin? O zaman da burada yol yok, bir şey yok. Araklı'da, Sürmene'de bir yerde yapsaydın. Diyor ki yeni nesil Sürmene'de olsa, Araklı'da olsa bunu 50 defa satardı. Yani 126 yıldır silmemiş ve boyamamışız. Ya çarıklar elde, servis, taşımacılık öyle bir şey yok. Ama biz bunu ne yaptık? Günümüze uyarladık. Akşamları gelip oturuyoruz kalabalık olduğumuz zaman bayramda, düğünde, bilmem ne de. Dedesinin ismini vermiş bu konağa. Haşim de onun dedesi. Ben Haşim Ağa Konağı'nın 4. kuşak torunlarındanım. Şimdi köyümüz eski ismi Gucara. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olduğumuzdan dolayı Gültepe Mahallesi olarak geçiyor. Sürmene'nin Gültepe Mahallesi. Konak 1895 yılında babamın dedesi tarafından yapılmış olup şu anda torun olarak içerisinde kalıyoruz. Ev olarak kullanıyoruz. Anıtlar Kurulu tarafından koruma altında olup hiçbir özelliğini bozmadan bugüne kadar getirdik. İnşallah bizden sonra gelen nesil de aynı şekilde, aynı hassasiyette korumasını yaparlar. Şimdi evin özelliği Karadeniz mimarisini taşıyan özelliklerde yapılmış. Bu mimaride, Karadeniz mimarisinde girişler 2 taraflı ve üst kata çıkışlar 2 merdivenden sağlanıyor. Dedenin erkek ağır misafirleri bu merdivenden çıkıyor bu odaya. Erkeklerin eşleri bu merdivenden çıkıp bu odada misafir oluyor. O tarihte çay yok, kahve olayı var. Bu oda kahve ocağı. Kahve buradan pişiyor. Erkeklere servis bu kapıdan yapılıyor, bayanlara bu kapıdan. 10 tane odası, 2 tane mutfağı, 8 tane şöminesi, 6 tanesi normal şömine, 2 tanesi mutfak şöminesi. Üst katlar kestane ağacından, geçmeli, çivisiz. Kestane dediğimiz ağaç şu. Şunlarda hiçbir tane çivi olayı yok. Şu normal bunlar sabit, bunlara yukarıdan aşağı kızaklamak şeyleri var. Geçirme bunlar yani. Çivisiz. Bir özelliği onu da unutmayalım, onu atlamayalım. 1895'te Rusya'dan bunlar gelmiş. Hep el işlemesi. Hiçbir tane kaynak yok bunlarda. Hep geçmiş el sıkıştırması bunlar. Şimdi şu anki teknolojide kaynakla yapılıyor ya bunlar. Hiçbir tane kaynak yoktur. Hep sıkıştırmadır, el sıkıştırması. Artık şu şeyleri geçmedir hep, ahşapları. Kaynak olayı diye, kaynak diye bir şey yok yani. Doğal. Elle yapılmış. Bir özelliği de bu. Yatak odalarının olduğu bölüm. Bu abdest alma taşı. Lavabo. Bu da orijinal. Bu pekke diyorlar. Yüksek olanı pekke. Yani kanepe. Alçak olanlar diyelim burada var şimdi bak. Bu da akşamları kalabalık olduğu zaman oturmak için bir oda. Az önce oturduğumuz pekke oturmalık. Şu alçak olan karyola diyelim. Yatak serilip üzerinde yatmak için. Eskiden karyola, kanepe, manepe yok. Ama biz bunu ne yaptık? Günümüze uyarladık. Akşamları gelip oturuyoruz kalabalık olduğumuz zaman bayramda, düğünde, bilmem ne de sohbet yapmak için bir oda. Dedemin misafiri çoktu. Artı burası yayla yoluydu. Şu gördüğümüz araba yolu var ya. Her gelen geçen burada konaklarmış. Aşağı inerken, yaylaya giderken çok misafirperver bir adammış. Geleni geçeni yedirip içirmeden buradan göndermezmiş. Normal bu evi yapan dedemizin odasının tavanı, el işlemesi. Yani 126 yıldır silmemiş ve boyamamışız. O zaman da yapılan kök boyalarından boyanmış, hiçbir özelliğinde bozulmamış. Şu anda 107 penceresi var. 99 pencere, yani 107 pencereli konak. Sanki ama 99 dediğim zaman biraz daha büyük gibi görünüyor. İkincisi Esma-i Hüsna. Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri. Tesbih 99. Bir de 107'den sanki 99 daha büyük gibi. Onun da şeyi yok. Karadeniz ev mimarilerinde de şöyle bir özellik var.
taş ocağının yanında, yani ateşliğin yanında ekmek fırını. Ama köyümüzde olan bu tür evler var. Yani bundan daha yaşlı evler de var ama onların fırınları kapıda. Bu içeride. Bu evin özelliklerinden birisi de o. Yani dışarıda değil de içeride. Ekmek fırını. Normal bildiğimiz ekmek pişirmek için veya mısırı fırınlamak için bir fırın. Şu an aktif, yani yakılsa ekmek pişirebilir. Aktif. Eski elektriğimiz buydu bunlar. Ben çocukluğumda bunu yaşadım. Sadece bir tane lamba yanıyor. Her taraf karanlık, zifiri karanlık. Lavaboya sağa sola gittiğin zaman böyle gölge yapardı bu. Çocukken bundan korkardık. O gölgeden, yani ne oluyor, ne geliyor, birden bir cisim geliyor diye. Ama şu anda tabii anladık ki öyle değilmiş yani. Onun için bunlardan da hatıra olarak 2 tane asmışız işte buraya. El değirmeni bu. Karadeniz'de mısır çorbası derler. Yarma. Mısırı onda atarak elle çevrilen, mısırı kıran bir değirmendir bu, el değirmeni. Şimdi yapılış hikayesinde şöyle. Bu yörede çay ve fındık olmadan önce yörenin geçim kaynağı kendir. Yani şu anda ekilmesi yasak biliyorsunuz ama o zaman da iplik yapmak için hemen hemen eski evlerin altı bir imalathane. İplik kendirden yapılıyor, kök boyalarıyla boyanıyor ve o zaman Rusya'ya kapı açık. Kervanlar halinde gidiyor. Dedemiz de, yani bu evi yapan dedemiz de o kervanların başı diyelim. Rusya'da bir ortaklık yapıyor birisiyle. İstanbul Bankalar Caddesi'nde bu kişinin ticaret yeri var. Yani dedemle bağlantısı, ticari yönümüz bu yönde. Hatta dedeme diyor ki ya bu konağa sen niye geldin? O zaman da burada yol yok, bir şey yok. Araklı'da, Sürmene'de bir yerde yapsaydın. Diyor ki Hüseyin dede bunu yapıyor. Haşim Ağa onun dedesi. Dedesinin ismini veriyor. Diyor ki ben dedemin ismini yaşatmak istiyorum. Yeni nesil Sürmene'de olsa, Araklı'da olsa bunu 50 defa satardı. Şu anda da satılma şeyi yok. Satılamaz da yani. Öyle de bir anısı var yani. Benim dedem bu. Babam, amcam, dedem, ninem. Dedemin ismi Cemal. Evi yapan onun babası Hüseyin ama resmi yok. Hüseyin dede yapmış ama dedesinin ismini vermiş bu konağa. Haşim de onun dedesi. 1915-16 yılında Rusların işgalinde, yani Türkiye, Trabzon'u işgal ettikleri zamanda büyüklerimiz Ordu tarafına göç ediyorlar. O dönemde Ruslar bu konağı 4-5 ay gibi bir sürede hastane olarak kullanıyor. Hastane olarak kullandıktan sonra göç olarak giden dedelerimiz geldiklerinde konağın içerisinde olan özel eşya, bazı şeyleri, camları da dahil talan edilmiş. Şu anda o zamandan kalan hiç içerisinde bir eşya yok. Ama biz rahmetlik babam Zeki Efendioğlu 2003-2004 yılında büyük bir meblağ harcayarak, hiç kimseden destek almadan konağı aynı eski vaziyetine getirdi. Şu anda da bizler, ben de bir torun olarak hem içerisinde kalıyorum, hem korumasını yapıyorum, hem çevre düzenlemesini. Artık köyümüze turizm bakımından çok büyük katkısı var. Bazı filmler çekildi köyümüzde. Gerçekten yurt dışından bile köyümüzü gelip gezenler, konağa gelip gezenler, Türkiye turizmine de katkısı olduğuna inanıyorum. Karadeniz'de nüfus çoğaldıkça toprak yeterli değil, bakamıyor. Bakmadığı için göç veriyor Karadeniz. Göç verdiği zaman şehire giden kişi ne yapıyor? Geçim sıkıntısında. Saldırıyor sağa sola, burayı unutuyor. Bura onu doyurmuyor yani. Atıyorum 5 kardeşli bir nüfusu, şu anda benim arazim bir kişiyi bakar. O da emekliliği falan varsa. Çay para etmiyor, fındık para etmiyor. Arazi zaten 10 dönüm. 5'e böl onu, 5 kardeşe. 2,5 dönüm, 2,5 dönüm de onun çoluğunun çocuğunun elektrik su parası olmaz. Göç verdiği için tarihi bu evlerimiz, bu değerler ne yapıyor? Zamanla su alıyor, bilmem ne yapıyor, yıpranıyor. Yıprandı mı onun da bir ömrü var. Ama içerisinde olup bakımını yaptığın zaman, bu kestane ağacı işte az önce dedik, buna su değmesin, ömürlük bir şey. Yıkılmaya yüz tutuyor. Bu anıtlar hibe yardımlar yapıyor bu tür eski evlere. Yani %70'ini karşılıyor hibe. Torunlar diyelim biraz daha bizim gibi duyarlı olursa gerçekten yarın öbür gün yaz tatiline Antalya'ya, Bodrum'a giden kişi gelir yaz tatilini burada yapar. Yani diyelim köyümüzde 10-15 tane var şu anda. Ayakta ama yıkılmaya yüz tutmuş, gelip bakan yok. Yarın öbür gün yıkılacak. 1945 yılında
45'li yıllarda tek ilkokulu olan merkez bir köy. 7 tane civarımızdaki köyün ilkokulu okuduğu bir köy. 7 köy gelmiş burada okumuş. Yürüme, yaya, araba yolu falan yok. Servis, taşımacılık öyle bir şey yok. Yaya. Çarıklar elde, yıpranmasınlar diye ele alırdılar. Dedelerimizden duyduğumuz, babalarımızdan. Okula girerken çarıklar delinmesin diye okula girerken giymiştir. 2500 nüfusu olan bir köy. 40'lı 45'li yıllarda. Şu anda dediğim gibi nüfusun artmasından dolayı geçim şartları, hayat şartları artı arazinin yeterli kadar kişileri doyurmaması çok büyük göç vermiş. Hala da veriyor. Köyümüzü bir sit alanı gibi gerçekten tarihi bir köy olduğu için belirli evler de var. Yeni yapılan evlere Orman Müdürlüğü'yle görüştüğümüz program var. Orman işletmesi eski evlere %20'si hibe olmak üzere dış cephelerini aynı eskiye uygun kaplatma bir programı var. Ama bu tabii ki kişilerin bir araya gelerek tek kişiye olmuyor. Biz bu köyü orman köyü yapacağız diye şey yaptığımız zaman aynı konakta gördüğümüz dış cephe mimarisinin kaplama şeklinde aynından çevrilme şansı var. Onun da çalışmalarını yapıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü'yle beraber bir iştiharımız var. İnşallah başarırız. Başardığımız zaman o çirkin görüntü de ortadan kalkar. Tipik bir Anadolu köyü gibi daha güzel bir görünüm olur.